Vaktiyle yaşlı bir kral vardı. Hastalanıp da yatağa düşünce, bu herhalde benim ölüm döşeğim olacak diye düşündü ve Sadık Johannes'i çağırttı. Uşaklarının içinde en çok sevdiği oydu çünkü, kendisine yıllarca sadık kalmıştı. Yatağının başucuna geldiğinde kral ona şöyle dedi. Bak Johannes, benim sonum yaklaştı, oğlumdan başka düşündüğüm bir şey yok. O daha çok genç, kime danışacağını bilemez. Onu her konuda bilgilendireceğine ve ona bir baba gibi davranacağına dair bana söz vermezsen, bu dünyadan gözü açık giderim. Sadık uşak şöyle cevap verdi. Onu asla yalnız bırakmayacağım, hayatım pahasına da olsa hep onun hizmetinde olacağım. Kral, o zaman rahatça ölebilirim, diyerek ekledi. Ben öldükten sonra ona bütün sarayı gezdir. Tüm odaları ve salonları, kemerli odaları ve hazine dairesini göster. Ama uzun koridorun ucundaki son odayı gösterme sakın. O odada altın çatının prensesi gizli tutulmakta. Oğlum onu görürse kesinlikle anında aşık olacak ve düşüp bayılacaktır. Onun yüzünden de büyük bir tehlikeye girecektir. Sen onu bundan koru. Sadık uşak bir kez daha onun elini sıktıktan sonra kral bir daha konuşmadı. Başı yastığa düştü ve öldü. Yaşlı kral mezara gömüldükten sonra Sadık uşağı genç krala, ölüm yatağındayken babasına vermiş olduğu sözden bahsetti. Onun sözünü dinleyeceğim ve tıpkı ona olduğu gibi sana da sadık kalacağım, hayatın pahasına da olsa, dedi. Matem sona erdikten sonra Sadık uşak genç krala, sana kalan mirası görme zamanın geldi, sana babanın sarayını göstereyim, dedi ve ona her yeri gezdirdi, tüm zenginlikleri ve hazine dairesini. Sadece içinde tehlikeli tablonun bulunduğu odayı göstermedi. Ama o resim öyle bir yere konulmuştu ki, kim baksa onu canlı sanıyordu ve sanki dünyada bundan daha hoş ve güzel bir kadın olamazdı. Genç kral her defasında uşağın bu odanın önünde durmadan geçip gittiğini fark etti. "Niye bu kapıyı bana hiç açmıyorsun?" diye sordu. "İçinde seni korkutacak bir şey var da ondan," diye cevap verdi uşak. Ama kral, "Bütün sarayı gördüm, şimdi burada ne var, bilmek istiyorum," diye diretti. Sadık uşak onu çekerek, "Babana ölümünden önce söz verdim, odada ne olduğuna bakmayacaksın. Bunun hem sana hem bana zararı dokunabilir çünkü," dedi. "Yapma," diye karşı çıktı genç kral. "İçeri girmezsem meraktan çatlarım, ne olduğunu gözlerimle görmezsem gece gündüz huzurum kaçar. Sen onu açıncaya kadar buradan ayrılmayacağım işte." Sadık uşak yapılacak başka bir şey olmadığını anlayınca istemeye ve içini çekerek koskoca anahtarlıktan bir anahtar çıkardı. Kapıyı açar açmaz, oğlanın resmi görmesini engellemek için içeriye önce kendisi girdi. Ama kral ayaklarının ucunda yükselerek omzunun üzerinden baktı. Ve genç kızın resmini gördü. Kız şahane güzellikteydi, altın ve kıymetli taşlarla bezenmişti, öyle ki, oğlan düşüp bayıldı. Sadık uşak onu yerden kaldırarak yatağına taşıdı, çok üzgündü. "Korktuğum başıma geldi. Tanrım, şimdi ne olacak?" diye aklından geçirdi. Sonra biraz şarap vererek oğlanın kendine gelmesini sağladı. Genç kralın ilk sözü şu oldu. "Ah, resimdeki bu güzel kız kim? Altın çatının prensesidir o," diye cevap verdi Sadık uşak. Genç kral, "Ben ona öylesine aşık oldum ki, ağaç yapraklarının dili olsa yine sevgimi yeterince söyleyemez. Sen benim sadık uşağımsın Johannes. Bana destek olmalısın," dedi. Sadık uşak uzun uzun düşündü, işe nereden başlayacağını bilemedi. Prensese bakmak hiç de kolay değildi. Sonunda bir çare buldu, krala dönerek. Onun çevresinde her şey altından yapılmış, masalar, iskemleler, tabaklar, bardaklar, çanaklar, yani tüm mutfak aletleri. "Senin hazine dairende ise 5 ton altın var, bir kuyumcu getirt, o altınlardan vazolar, her türlü mutfak aleti, çeşitli kuşlar, yabani hayvan ve bir sürü güzel yaratıklar yaptırt. Tüm bunlar onun hoşuna gidecektir. Bu işe başlayalım ve şansımızı deneyelim," dedi. Kral ülkesindeki tüm kuyumcuları çağırttı. Adamlar gece gündüz çalıştı, sonunda harika eserler meydana çıktı. Hepsini bir gemiye yüklediler. Sadık Johannes bir tüccar kılığına girdi, kral da tanınmamak için aynı şekilde giyindi. Sonra denize açıldılar ve uzun süre yol aldıktan sonra Altın Çatı Prensesi'nin bulunduğu şehre geldiler.
Sadık Uşak krala gemide kalmasını ve kendisini beklemesini söyleyerek, "Ben belki prensesi buraya getiririm. Sen her şeyi ayarla, altın kapkaçağı etrafa yaydırt ve bütün gemiyi süslet," dedi. Sonra bir önlük giyerek ceplerini hep altın takılarla doldurarak karaya çıktı ve doğru saraya gitti. Avluya girdiğinde çeşme başında güzel bir kız gördü. Elindeki 2 altın kovaya su doldurmaktaydı. Pırıl pırıl suyu taşırken yabancı adamı görünce ona kim olduğunu sordu. "Sadık Johannes, ben bir tüccarım," diyerek önlüğünü açarak ceplerini gösterdi. Kız, "O ne güzel altın bunlar," diyerek elindeki kovayı yere bıraktı ve her bir takıyı ayrı ayrı inceledi ve ekledi. "Bunları prenses görmeli, o böyle şeylere bayılır, sizden hepsini satın alır herhalde." Sonra adamı elinden tutarak saraya götürdü. Bu kız prensesin oda hizmetçisiydi. Prenses tüm bu takıları çok beğendi. "Güzel çalışılmış, hepsini satın almak isterim," dedi. "Ama Sadık Uşak, ben çok zengin bir tüccarın yamağıyım aslında. Burada gördükleriniz, efendimin gemisindekilerin yanında hiç kalır. Orada hep en pahalı ve sanat değeri çok yüksek parçalar var," dedi. Prenses onları da buraya getirmesini istedi, ama Uşak, "Bu iş günler alır, çünkü sayıları o kadar çok ki. Zaten onları hepsini sergileyecek sayıda odanız yok sizin." Prensesin merakı ve hevesi gittikçe arttı. Sonunda, "Beni gemiye götür, efendinin hazinesini kendi gözlerimle görmek istiyorum," dedi. Sadık Uşak onu gemiye götürdü ve genç kral kızın resimdekinden çok daha güzel olduğunu görünce ona sırılsıklam aşık oldu. Derken prenses gemiye bindi, kral onu içeri buyur etti. Ama Sadık Johannes dümencinin yanında kalarak karadan açılmalarını sağladı. "Yelkenler fora, kuş gibi uçalım," diye emretti. Kral prensese altından mutfak takımlarını, tabakları, çanakları, bardakları, kuşları, yabani hayvanları, hepsini birer birer gösterdi. Böylece saatler geçti ve prenses her şeye bakarken o kadar eğlendi ki, geminin karadan açıldığının farkına varmadı. Son parçaya da baktıktan sonra krala teşekkür ederek eve dönmek istedi ve güverteye çıktığında karadan çok uzaklaşarak açık denizde fora yelken yol almakta olduklarını gördü. O, "Ben aldatıldım, kaçırıldım. Bir tüccarın eline esir düştüm, ölsem daha iyi," diye sızlandı. Kral onun elini tutarak şöyle konuştu. "Ben tüccar değilim, ben bir kralım, hem de doğuştan, tıpkı senin gibi. Ama seni kapana kıstırdığım doğru değil. Senin resmini ilk gördüğüm anda düşüp bayıldım." Altın Çatı'nın prensesi bunu duyunca sakinleşti, oğlandan hoşlanmıştı ve onunla evlenmeye razı oldu. Onlar denizde böyle gide dursun, geminin güvertesindeki Sadık Johannes saz çalarken, havada yaklaşmakta olan 3 tane karga gördü. Saz çalmayı bıraktı ve onların aralarında ne konuştuklarına kulak kabarttı. Çünkü kuş dilinden anlıyordu. Bir tanesi, "Ay, adam Altın Çatı'nın prensesini kaçırıyor," dedi. İkincisi, "Evet, ama başardı sayılmaz." Üçüncüsü, "Başardı işte, gemisini aldı." Birinci kuş, "Olsun," dedi. Karaya çıkınca kızıl bir at adama doğru sıçrayacak, o da ona binmeye çalışacak. Bunu başardı mı, at onunla birlikte havaya uçacak ve bir daha prensesi göremeyecek. İkinci kuş, "Yani bunun kurtuluşu yok mu?" diye sordu. "Var," aynı anda biri o ata atlayıp kılıfından çıkardığı tüfekle onu öldürürse genç kral kurtulmuş olur. Ama bunu kim bilecek ki? Ve eğer biri bunu bilir de krala söylerse, o kişi ayak parmaklarından dizlerine kadar taş kesilecek. İkinci kuş, "Ben daha fazla biliyorum. At öldürülse bile kral prensesine sahip olamayacak, evlenip de saraya geldiklerinde bir tepsi içinde altın ve gümüş işlemeli, ama aslında kükürt ve katrantan yapılma bir damat gömleği görecekler, damat onu giyerse iliklerine kadar yanıp kavrulacak," dedi. Üçüncü kuş, "Kurtuluş yok mu yani?" "Var," dedi ikinci kuş. Biri eldivenle o gömleği tutup ateşe atarsa genç kral kurtulur. Ama neye yarar? Sonra kendisi uğruna ölen Johannes'in sergilediği sadakati düşündü, kılıcını çekerek çocuklarının kafalarını kendi eliyle uçurdu. Onların kanlarıyla taşlaşmış vücudu sıvazlayınca Sadık Johannes hayata döndü. Yine eskisi gibi taze ve sapasağlam karşısında duruyordu.
Krala şöyle dedi. Senin sadakatin de ödülsüz kalmayacak, diyerek çocukların kafalarını alıp vücutlarına oturttuktan sonra onları kanlarıyla sıvazladı. Aynı anda çocuklar canlanıp sanki hiçbir şey olmamış gibi oynamaya koyuldular. Kralın sevincine diyecek yoktu. Kraliçenin gelmekte olduğunu görünce uşağıyla çocukları elbise dolabında sakladı. Kadın içeri girer girmez, "Kilisede dua ettin mi bugün?" diye sordu karısına. "Evet," dedi karısı, "ama durmadan bizim yüzümüzden hayatını kaybeden sadık uşağımızı düşündüm. Bak karıcığım, biz onu yine hayata döndürebilirmişiz ama bunun için her iki çocuğumuzu da feda etmek gerekiyormuş," dedi kral. Kraliçe sarardı, yüreği cız etti ama şöyle konuştu. "Göstermiş olduğu o inanılmaz sadakati yüzünden biz ona borçluyuz." Bunun üzerine kral çok sevindi, çünkü karısı da onun gibi düşünmüştü. Hemen kapağını açtığı dolaptan iki çocuğunu ve sadık uşağını çıkarıverdi ve "Hele şükür kurtuldu, çocuklarımıza da kavuştuk," diyerek olan biteni anlattı. Ondan sonra ömürlerinin sonuna kadar hep birlikte mutlu yaşadılar.